Bugün bu bölümde çok büyük konuştuk Öykü. Büyük sözler söyledik. Ben yanlış tanımışım Yaman'ı. Var değil, yok. Var. Yok, olsun yani. Asla cringe olmadan. Bence yapılan en büyük hatalardan biriydi. O Kıskanmadı bile. Çok Bazıları güzel da sonradan kullanılmış. düşünülmüş. Olsun ama hani bilmiyorum. Diyorum, bu kadar gerçekçi olmasına gerek yok. Herkese merhaba. Ben Öykü. Ben Övgü. Bugün çok sevdiğimiz yaz dizisi Doğanın Kanunu'ndan konuşacağız. İlk final haberi ne yazık ki bu diziden geldi. Biz de bu diziyle ilgili hem sevdiğimiz şeyleri, beğendiğimiz taraflarını hem de eksik kalan taraflar nelerdi? Geç atılan adımlar hangileriydi? Bunları konuşacağız. Bizce başarılı bulduklarımız ve daha iyi olabilirdi dediğimiz şeyler. Bakalım aynı fikirde miyiz? Yorumlarınızı da bekliyoruz. Tabii ki de önce bir program tanıtımı yapalım. Farklı dizilerden konuştuğumuz için bizi yeni keşfedenler, bu sayfaya yeni gelenler de olabilir. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Bu podcast, videocast serimiz Madalyonun 200'ü isminde dizilere ve filmlere ama şimdiye kadar daha çok dizilere baktık. Özellikle de Türk dizilerine. Aynen öyle. Hem akademik yönden hem de izleyici yönüyle bakıyoruz. Yani madalyonun iki yüzünü de çeviriyoruz. Hem biz de çok severek izlediğimiz için dizileri hem de akademik tarafına bakalım istediğimiz için de böyle bir program yapıyoruz ve kaçıncı bölüme geldik artık. Evet. İzlemediyseniz ilk bölümlerden başlayın, sırayla gelin deriz. Bugün daha çok akademik çerçeveyi şu şekilde oluşturmaya karar verdik. Ciddi bir, formal bir akademik çerçeve yerine hani daha çok bizce başlıkları ayırdık diziye, Doğanın Kanunu'nu. Hangi taraflardan yeterliydi, hangi taraflardan daha iyi olabilirdi onları konuşuyoruz. Siz de hem fikirlerinizi aşağıda yazın, çok istiyoruz, hem de sonraki bölümlerde nelerden bahsedelim önerilerinizi açığız. Evet. Daha 17 çok fazla istek gelen dizilerden biri, biz de izliyoruz. Şu an 6. bölümdeyiz. Evet, 6. bölümdeyiz. Hızlı arayı kapatıp onunla ilgili bir de yapacağız. Araya kapatmadan şimdiden aslında bir kısa videolara da başlasak ve şimdiye kadarki düşüncelerimizi paylaşırız. Onları da o yüzden bizi takipte kalın. Hem diğer sosyal medya hesaplarımızdan hem de YouTube'dan. Abone değilseniz hemen abone olun. Ve bu uzun girizgahtan sonra bence artık başlayabiliriz. Evet. Genelde romantik komedi zaten çok fazla, sadece literatürde değil yani, insanlar da böyle romantik komedi falan gibi bir bakışları da var. Evet, genelde dramalar daha çok alkış alıyor. Evet. Ama bizce biz çok seviyoruz. ve çok aslında zor bir janra olduğunu düşünüyorum. Aynen. Romantik komedi aslında çok kolaymış gibi görünüyor. Çünkü belli bir başlı, hani convention'lar deniyor ya, Gelenekler. Gelenekler. Yani bir türün, film türünün gelenekleri vardır. Yani mesela Hepimiz romantik komedinin biliyoruz gelenekleri nelerdir? İşte çarpışma ve bir şeylerin dağılması. İşte ya da nefretle başlayan ilişkiler. Ya da mesela asansörde kalmak. Yani mesela neredeyse bütün romantik komedilerde olan Vardır. sahnelerden biridir. Evet. Evlilik rolü yapmak. Bu da Aynen. bütün romantik komedilerde. Özellikle Türk romantik komedilerinden de bahsediyorum. Türk romantik komedilerinde artık bence özellikle kiralık aşktan sonra oluşan bir şey. Bir de patron asistan ilişkisi de çok Evet, bu da bir çok ara var. bayağı bir işlendi. Hala işleniyor aslında. Mesela Yani muhtemel evet. aşk asistan değil ama iş arkadaşı diyebiliriz. Yine de patronu ama Patronu, gerçekten de. Ama o şeyi çok fazla vermiyor. Mesela Sen Çal Kapımı'da daha çok vardı falan. Neyse, evet. Bu tip gelenekler çok görüyoruz. Ama diğer bir yandan da madem bu kadar kolay, neden bütün diziler tutmuyor? Neden bütün yaz dizileri tutmuyor? Madem bu kadar yazması kolay. Bir kere Bence değil işte. Şöyle bir de- kolaymış gibi görünüyor ama yazması en zor türlerden biri bence iyi bir romantik komedi yazmak. Neden? Çünkü romantik komedide amaç bence dram türlerine göre çoğu zaman bence biraz daha Zayıf küçük, kalabiliyor. yani zayıf diyeceğim ama hani zayıf demek istemiyorum çünkü hani kime göre zayıf yani. Ama Evet. yine de bir hani diğer dizilerde konuşuyoruz ya, mesela higher stakes, yani çok daha büyük riskler. Evet. Böyle bir ölüm kalım meseleleri. Çok Yani büyük, mesela ciddi bak- meseleler. Romantik komedilerde daha böyle ailevi meseleler, maddi meseleler ve daha aşk meselelerinde kalıyor. Aynen. Yani mesela şimdi yaz dizilerine baktığımız zaman Altı Üstü İstanbul ve Daha 17 aslında çok fazla yaz dizisi olmayan yaz diziler. Taşacak bu denizde neydi? Ailesini aramaya geliyor ama başına gelmedik kalmıyor. Ailecek zaten sürekli olaylar. Ya da mesela işte uzak şehirde kocasını defnetmek için geliyor ama aslında orada hapsoluyor kadın ve orada da bir sürü olaylar, çocuğunu kaçırması falan. Bir sürü şeyler oluyor. Çok daha ciddi meseleler. Çok ciddi meseleler ve çok da ekrana bağlıyor zaten. Ama
Şimdi yaz dizilerinde ekrana bağlaması çok daha farklı bir şekilde olması gerekiyor. Daha böyle duygular ve aşk o olması aşk, gerekiyor. romantik şeyin yüksek olması ve komedinin ve tatlı hislerin olmasıyla. Evet, yani bence işte bunu yazması zor. Yani sanki çok kolaymış gibi görülüyor. Aman yazarız geçeriz gibi algılıyorum ben. Bazı yaz İşlerde dizilerinde böyle oluyor. Bu Doğan'ın Kanunu için böyle demiyorum bu arada. Biz gayet severek izliyorduk ve bittiği için gerçekten Ben de üzülüyorum. Yani en keyif aldığım dizilerden biriydi son zamanlarda. Evet. Evet, final kararı çıktı. Sizce bekliyordum dediğiniz bir karar mı yoksa sürpriz mi oldu? Ratinglere bakıyorsanız aslında bekliyorduk dediğimiz bir karar ama Evet. bence olduğu haliyle daha fazla rating hak ediyor muydu bilmiyorum. Ama potansiyel olarak çok daha fazlasını yapabilirdi. Bundan çok Kesinlikle. eminim. Ben de kesinlikle katılıyorum. Neden? Öykü şeyle başlamak Ben istedim. böyle biraz daha teknik detaylarla başlayayım dedim hikayeye girmeden önce. Yanlış yapılan seçimler olabilir. Bilmiyorum, belki de bize yanlış geliyordur ama bence günü yanlıştı. Mesela çarşamba günü koymak rakipsiz olduğu için, yaz dizilerinin tamamı rakipsizdi. O açıdan çok güzel, önleri açıktı ama rakipleri maçlardı. Ve nasıl oluyorsa, ben şimdi maçları takip etmediğim için bilmiyorum ama her çarşamba akşamı çok önemli bir maç var. Nasıl oluyor bu? Yani nasıl düşünmeden onun karşısına dizi koydunuz? Bence Acaba her akşam mı var da öbürleri etkilenmiyor? Şimdi o kadar da bilmediğim Bilen için bir şey varsa bu konuda. söyleyemiyorum. Ama gerçekten bakıyorum, her akşam maç olduğu için az izlendi, maç olduğu için az izlendi diye yorumlar görüyordum. Yani gerçekten her çarşamba akşamı çok önemli bir maç mı vardı? Ve madem öyleydi, neden çarşamba gününe kondu da mesela atıyorum Dedim ama Cuma günü de hafta sonunun başlangıcı ya, tam yazda, havalar da güzel falan. Belki Tamam. hafta içini istediler. Tamam, hafta içi olsun. Salı olsaydı mesela. Evet. Salı günü de bir dizi yok. Yani bilmiyorum, Evet, ben evet. maç programını bilmediğim için tam olarak net bir şey söylemiyorum ama günü yanlış Günü dedik. yanlış. İkinci seçenek. Bakın, ben bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara Ve yazın. siz nasıl izliyorsunuz? Mesela izliyorduysanız Doğan'ın Kanunu televizyondan mı izliyordunuz? YouTube'a konmaması bence yapılan en büyük hatalardan biriydi. Yani gerçekten bu konuda arkasında çok sağlam bir şekilde durabilirim. Kesinlikle YouTube'a konması gerekiyordu. İlk 3 bölümü kondu. Bu kadar net konuştuktan sonra biz izleyemediğimiz zaman izlemek için Prime hesabı açtık mı? Açtık. Açtık. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Reklam değil bu arada, yani alakası da yok, yani böyle bahsettiğimiz için bunu söylemek zorunda mıyım bilmiyorum ama işe yarıyor mu? Mesela Prime'de bakıyoruz, en çok izlenen Türk dizisi Doğan'ın Kanunu'ymuş. Şimdi bence Prime'a üye kazandırmıştır muhakkak. Ama reytinge faydası olmadı, hatta bence zararı oldu. Yorumları okuyordum. Bir şey gördüm mesela. Ben üye olmak istemiyorum. O yüzden izlemedim hiç gibi. Ben de gördüm. Ama diğer bir böyle yandan bunlar azınlıktaysa hani böyle bir anlaşmayı niye şey yapsınlar? İkisi- Şimdi bunlar büyük işler çünkü. İkisi Yani birden büyük. konulabilirdi. Yani bilmiyorum neden, biliyor musun bak. Tam bir yaz dizisi. Edit için harika imkanlar vardı. O Çok rüya görsel. sahneleri. Görsellikler muhteşem Öyle bu bir de arada rüya bence. sahneleri. Çok komik şeyler vardı. Birbirlerine baktıklarında çok romantik sahneler de vardı. Çok komik yerler de vardı Evet, bu arada. çok komik, bayağı güldüren taraflar da vardı. Ama bu YouTube'da olmayınca editler kesiliyor. Yani edit yapılmamasının bence bir sebebi de YouTube'a konmaması. Edit neden önemli? Şimdi bizim sosyal medyayla ilgili bir bölümümüz vardı. İzlemediyseniz önceki bölümlerimizden 4 müydü, 5 miydi, 6 mıydı, öyle bir bölümlerden birinde. Mesela Taşacak Bu Deniz'in sosyal medyayı başarılı kullanmasından dolayı başarısına başarı kattığını söylemiştik. Evet. Ben de bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ben kaç tane diziyi sosyal medyada karşıma çıktığı ve böyle tatlı duruyor ya da mesela acaba nasıl bir dizi diye düşündüğüm için izledim. Bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de. Sosyal medyayı daha iyi kullansalardı mesela belki de genç kitleyi kaybettiler. Şimdi genç Evet, YouTube'a koymayınca kaybettiler işte. Genç kitleyi kaybetmek demek, insanlar tabii reklam verenler için şey gibi duruyor belki. Karlı bir yer değilmiş gibi ama gençler izleyince bence özellikle çocuklar ve gençler, aile de izliyor. Daha büyük bir kitleye ulaşmış oluyor. Oyuncuları çok fazla takip etmiyorum ama önüme sosyal medyada Doğan'ın Kanunu ile ilgili yapılmış bir çalışma, Mesela daha önce çok, tabii şöyle bir şey de var. Onun hedef kitlesi direkt sosyal medyayı çok etkin kullanan Ama genç bir mesela kitle bak, olduğu için. Tamam, daha 17 tam denge değil ama bence Muhtemel Aşk tam denge. Evet, yani evet, tam evet. ikisi de romantik komedi olarak. Aynen öyle. Aynı yaşlarda oyuncular, aynı benzer işte aşk hikayeleri, tam olarak denge. Muhtemel Aşk sosyal medyayı çok güzel kullanıyor. Kesinlikle. Rating konusunda çok yüksek değil ama onu da konuşacağız bu arada. Önümüzdeki bölümlerden bir tanesi de Evet. Muhtemel Aşk olacak. Onun gene şu an mesela final haberi çıkmadı ve yükselmeye devam edebiliyor. Tabii ki de sadece sosyal medya ile alakalı değil. Ama bence
sosyal medyayı daha iyi kullansalardı ve YouTube'a koysalardı en azından yarım puan, bir puan rating artardı diyorum. Bu benim iddiam. Müziklerle ilgili konuşmuştuk biz izlerken. Bence müzik seçimleri başta böyle çok hoşuma gitti. Pinhani'nin Evet. O Zaman da Sonbahar'dı şarkısı. Bence çok yakışmış. Sanki bu dizinin şarkısı gibi oldu. Böyle cool. Eski yaz dizileri hissini verdi. Evet. O görsellik zaten çok güzel. Ortam işte o deniz, Urla'da çekiliyor galiba. Oralar işte kıyafetler böyle, oyuncular, her şey çok Mekan. tam bir yaz. O kadar güzel, o kadar ferah ki. İnsanı mutlu eden bir görsellikle başladı. Müzikler de güzeldi ama öyküye göre bilmiyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar önemli mi? İmza müziği yoktu diyorum. Daha 17'nin bir imza müziği var. Şu an unuttum, kafamda çalıyor ama gayet güzel bir imza müziği var. Evet, Muhtemel Aşk'ın da Muhtemel var. Aşk'ın müzikleri Çok bazı iyi. bölümlerinde bölümün üstüne bile geçiyordu bence. Çünkü Muhtemel Aşk çok güçlü başlamadı bence. Bence Onu da de. daha sonra konuşuruz. Ama burada da çok güzel müzikleri var. Var. Aynen. Ama kullanmıyorlar. Mesela bak, son bölümde biz en son kaçıncı bölüm izledik? 10. bölüm izledik. Bence 10. bölümün böyle bazı sahnelerinde 9'da da öyle. böyle arkada çalan müzikler çok iyiydi. Beğendim ya. Bence güzeldi öykü ya. Ya müzikleri güzel ama kullanmıyorlar. 9. bölüm müydü? Bu hani suya düşüyorlar, birbirlerini kurtarıyorlar. Hani kaçırıldıktan sonra, tekneden sonra suda böyle birbirlerine yakınlaşıyorlar ya. Orada pop müzik çalmaz. Orada romantik bir müzik çalmalı. Haksız mıyım? Haklısın. Orada romantiklik. Şimdi buraya geleceğiz. Romantiklik biraz az kaldı. Evet. Casting yani oyuncu seçimi bence başarılı. Bence de başarılı. Farklı bir ekip gördük. Evet, çok tabii. fazla yeni yüz vardı. Ben onu çok seviyorum. Gerçekten yeni yüzü görmek bir ferahlatıyor. Yani bizim yeni dediğimiz ve bence birçok insan için yeni dediğimiz insanlar bile aslında sektörde olup kaç dizide oynamış insanlar Evet, çoğu ama zaman. tanımadığımız Aynen. yüzler. Mesela ben işte Hediye'yi, Burak'ı, Vera'yı, onları görmek ya da Mert'i, Aytekin'i, bunlar bütün bizim yeni olarak tanıdığımız ama bence diziye çok yakışan ve çok güzel oturmuş isimler oldu. Herkes çok güzel rol yapıyordu. Bence bu da önemli. Bu dizide oyunculuk ve castingi ben başarılı buldum. Ben de başarılı buldum. Sosyal medyada Özge Yağız'la ilgili Özge Yaz'la ilgili konuşmak istiyordum. İlgili yakışmıyorlar. konuşacaktım İşte ya. Alperen'le Özge Yağız yakışmamış demişler. Bence çok yakıştı. yakıştırdım. Ve şimdi ben Özge Yaz'la ilgili pozitif bir önyargıyla başlamadım bu dizide. Çünkü daha önce Negatif bir önyargım yok. Hiçbir fikrimiz izlemediğimiz yoktu. için yani bazı dizilerde öyle oluyor. Mesela diyorsun ki bu oynuyorsa bunu izlerim mesela. Biz biraz Alperen için duymaz vardı. için bu diziye böyle bir pozitif önyargıyla başladık ama Özge Yağız tarafından hiçbir bilgimiz, bir ilgimiz yoktu. Ama ilk defa izledik. Daha önce dramda oynuyordu diye biliyorum. Bence kesinlikle komediden devam etmeli. Çok iyiydi bence. Çok iyi yapıyor. Çünkü komedi oyunculuğunda bence yer yer cringe'leşme tehlikesi var ve asla cringe olmadan, hatta çok tatlı bir şekilde, çok tatlı oynayarak komedi yapmış. Ben çok sevdim. Bence Alperen'e de komedi yakışıyor. Ama Alperen'in komedi yönünü biz Son Yaz'da da görmüştük. Doğru. Hani Alperen Duymaz bence birçok dizide oynayarak kendini zaten Evet, çok komedide, yönlü dramda bir şekilde göstermiş oldu. Yani komedi oynamamıştı herhalde ama Ama evet, Son Son Yaz'da Yaz'da bayağı komedisi komik vardı. tarafları vardı. Hemen karakterlere geçiş yapmak istiyorum. Çünkü hikayelerine geçelim. eksik yapılan şey ilk bölümde başrol karakteri, Doğa karakterini çok böyle gıcık gösterildi. Tahammül edilmez biri olarak gösterdi. İnsanlar uyuma ön yargılıyken bence biraz sert başladı. Yaman karakteri tarafından kurulan şeyde gördük biz Doğa'yı. Artık sonradan mı fikir değiştirdiler? Biraz daha mı yumuşatmaya çalıştılar? Yoksa sonradan bizim öğrenmemizi mi istediler bilmiyorum ama mesela Doğa Yaman'ı aşağıladıktan sonra işte dalga geçtikten sonra bakıp ya aslında çok da iyiymiş çağıralım gelsin dediğini biz niye mesela kaç Birinci bölüm bölümde sonra görmedik. öğrendik? Onu biz ilk bölümde görmeliydik. Bence bu bir hataydı. Çünkü bizim karakteri sevmemiz gerekiyor. Bak Yaman'ın değil. Evet. Yaman nefret etsin. İstediği kadar etsin. Ama biz Bizim sevmeliyiz. sevmemiz lazım ki Demeliyiz onlara ki- demeliyiz. Onlar bir araya gelsin istemeliyiz. Ve ilk bölümde onu istemiyorsun. Evet. Hatta İlk böyle bölümde kıza Doğa sinir çok oluyorsun. gıcık bir karakterdi. Vera da öyle. İkisi de o kadar gıcıklardı ki Çoğu bölümde öyleydi. Son zamanlarda biraz daha sevmeye başladık ve işin sinir bozucu tarafı artık da Yaman'a gıcık oluyoruz. Ben Evet. yani öyle hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu dizinin gidişatı şöyle. Her bölümde bir konu ve konukla devam ediyor çoğu Evet. zaman. Bir bölümde hatırlarsınız biraz daha bunamış mıydı? Akli Evet. dengesi yerinde olmayan bir adamın kızıymış gibi rol yapmalar. Ondan sonra başka bir bölümde işte yönetmen, konuk yönetmen, başka bir bölümde konuk şef falan vesaire bu şekilde ilerleyen bir dizi. Bu yüzden her bölümde bir konuk geliyor ve biz o konuğa aslında alışamıyoruz demeyeyim de soğuğuz olarak söylüyorum bunu. Oyuncuyla alakası yok. Yok, hayır, hikaye olarak. Hikayeye yani bize yabancı olarak geldiği için hani özdeşleşmesi zayıf olduğu için
Biz ondan çok bağ kurmuyoruz da. Zaten kurmamıza da gerek yok. O konuk vesilesiyle aslında Yaman ve Özge'nin ilişkilerinin evrilmesini izliyoruz. Doğan'ın. Ne dedim? Özge'nin. Doğan'ın. Yaman ve Doğan'ın evrilmesini izliyoruz. Bence şurada hata yaptılar. Evrilmediler. Aynı şey devam ediyor. Evet, Şimdi mesela evet, bir evet. sitcom olsa bu olur. Neden mesela? Sitcomda her şey aynı kalıyor ama orada bile evriliyor yani. Ross ve Rachel'a bak, bir evrilme var yani. Evli rolü yapmış. Ay, oldular. oralar güzeldi. Orada tamam. Hı. Ama bak ben gerçekten son izlediğimiz bölümden bahsedeceğim. Melike karakteri. Son bölümde benim sinirimi çok bozdu. 10. bölümde var ya, yani. Melike karakterinin gelmesi tamam. Melike tatlı işte arkadaşlarmış eskiden. Sevgililermiş. Şimdi Ben dedim ki şu Burak bunu Vera'ya anlatırken dedim ki Burak'ın sevgilisi falan da herhalde dedim. bir kere Yaman'ın karakterine yakıştıramadım. Ya şey olarak eski sevgili ise bu kadar samimi olur mu? Tamam oldu diyelim bak, tamam mı? Ben yanlış tanımışım Yaman'ı. Tamam mı? Melike ile eski sevgilisi olmasına rağmen çok güzel tekrar ısındı. Daha o gün, o akşam, bir önceki bölümden bahsediyoruz aslında ama o gün hani birbirlerine yakınlaşmışlar. Böyle romantik günler geçirmişler. Reklam çekimi de olsa. O bir elektriği görmüşüz biz. Bir anda mı silersin Yaman ya? Bir anda Yani mı Yaman da silersin? bence doğaya karşı hoşlanmak, ilgi belirtisi, sevmekle ilgili bir şey pek yok gibi Bir ara yani. vardı. Vardı. Bak, fotoğrafçıyı kıskandı. Tamam, Tamam, ne güzel onun işte. öncekilerde işte bitkiden kurtardığı bölüm vardı. Aynen, güzel. Evri rolü yaptıklarında işte üstünü örtmesi. Bunlar basit detaylar ama romantik komedi böyle yani yaz dizisinde daha fazlasına ihtiyacımız yok gibi. Evet. Ama varmış işte. Ben şunu düşünüyorum. Bence 10. bölümde özellikle bizim Yaman'da bir değişim görmemiz gerekiyordu doğaya karşı bunca şeyden sonra. Evet. Ama o tam tersi. Eski sevgilisi çok samimi, flörtleşiyorlar. Yani Ve üstüne üstlük doğayı Mert'le gördüğünde oraya- kıskanmadı bile. hadi rast gelsin deyip gitti. Allah'ım. Ben buna çok sinir oldum. Ve Yani Doğa da normalde Mert'le buluşmaz da hadi buluştu diyelim. Bu anı kullanmaları lazımdı ve Doğa'yı Evet. kıskanması lazım ve o an yanında Melike varken kıskansa tamam, Melike'yle onu da okey olacak. aynen, ya da mesela Büşra yaptı deyince inanmamasını da bir yandan anlıyorum ama en azından acaba demesi. Evet. Mert gözümüzde neredeyse yükselecek ama Mert'in yaptığı hata da öyle bir hata ki, ya da mesela Vera ile Mert geçmişi son anda verilen bir karar Bence mıydı kesinlikle acaba? son anda verilen Böyle bir şey karar. olursun ama Vera böyle biri mi ya? Bir de Burak'a gelelim. Bence Burak çok güzel bir karakter. Çok potansiyeli var. Oyuncusuyla çok güzel eşleşmiş bir karakter. Ve böyle çok şey vaat ediyordu. Vera ile olan ilişkisi artı bence mesela Hediye'nin ondan hoşlandığını öğrendik ki bizce onu da geç Çok geç öğrendik. öğrendi. Mesela ilk bölümden öğrenebilirdik belki. Ama onu öğrendik. Bazı bölümler bomboş geçti. Evet. Yani şey gibi, hikayede bir sürü şey var. Kurulmuş. Çok Bazıları güzel da sonradan kurulmuş. düşünülmüş. Olsun ama Çok geç girildi. Bak Geç kalınmış çok şey vardı. Sen söyle, ben geç kalınmış şeylerden kalınmış söyleyeyim. şeylerden biri bence Hediye'nin Burak'tan hoşlanması ve Burak'ın bunu öğrenmesi. Şimdi Burak'ın öğrenmesi de geç kalınabilir. Ama mesela ben daha çok izlemek isterdim mesela Burak ve Hediye'yi. Hediye'nin ondan hoşlandığını, bir şapşallaştığını görseydik. Hediye ile Aytekin de geç kalınmış bir karardı. Ya ilk bölümlerde İlk bölümde bak, Aytekin hoşlansaydı İlk değil mi? bölümde olmalıydı. Her karakter için bir şey vaat edilseydi ilk bölümde belki genel olarak reytingler daha yüksek olabilirdi. Kesinlikle geç kalınmış Çünkü şeylerden her biri. karakterde bir hikaye var mesela. Gerçi şeyin de hikayesini o kadarına gerek var mı bilmiyorum da. Adile miydi? Asistan hani şoförün. Evet. Onlar mesela bence ben onları da çok sevdim. Onları da biraz daha izleyelim. İsterdim. Mert, Aytekin, Müge'nin bir araya gelip konuşması benim hoşuma gitti. Benim de evet. Yani Ve ne hoşuma gitti biliyor musun? Müge'nin o kadar kötü olmaması. evet. Kızı kurtarıp hatta gözü bile dolmuş ya. Evet, aslında kötü bir karakter ama Büşra kadar değil. Ve bir de bir şey daha söyleyeceğim. Büşra karakterinin dönüşümü önceden planlanmış bir şey değildi herhalde. Eğer önceden planlanmışsa çok birden değişti. Yani onun şeyini çok yapılmamış gibi geldi bana. Bir yandan hoşuma gitti mi? Gitti. Çünkü Gitti. Büşra'yı sevmedik, sevdirmedi de biraz hikaye Evet. bizi. Mert kötü ama pek bir şey yapmıyor. Müge kötü ama bir şey yapmıyor. O yüzden böyle hikayenin kötü bir karaktere ihtiyacı vardı. Onu da Büşra'yla sağladılar. Mesela yenge gerek miydi ihanet etmesine? Önce bir çok sinirim bozulmuştu ama son bölümde yengenin işte komikliği, Bence şeyliği farklılığı görmek yine bence güzel oldu. Yenge, onların hikayesini de seviyorum ve ana hikayeye de faydası oldu. Ben de önceden acaba Önce doğru bir karar mı diye düşünüyordum. Aynen. Çünkü Ama izlerken ben hoşuma gitmişti ilk bölümlerde. Yenge çok tatlı, çok komik, çok uyumlular. Böyle mutlu bir aile.
Ama sonrasında yengenin çıkıntılı, aile içi kavgalarında böyle çok geriliyorum. Diyorum, bu kadar gerçekçi olmasına gerek yok. Çatışmalar falan da gerek miydi falan oluyor. Son bölümde bir şeyleri değiştirmesi hoşuma gitti yani. Son bölüm iyiydi. Bölüm olarak iyi değildi, kusura bakma. Hayır bak. Son bölüm Yaman'a çok Yaman gıcık oldum haricinde ben. iyiydi Övgü bak. Evet. Müge'nin Bir şey aslında daha gıcık farklı oldum. yönünü görüyoruz. Onu da söyleyeceğim. Aytekin'in farklı yönünü önceki bölümde Aytekin gördük. çok komik ya, onu da. İşte Müge, Mert, Aytekin'i bir arada gördük. Hediyeyle Mert ve Raşe ile ilgili bir şeyler gördük. Doğa duygularıyla daha çok barıştı gibi. Bir de izlerken bizim çok sinir olduğumuz bir şey. Doğan'ın babasının. Evet, ben de onu söyleyecektim, sen söyle. Perihan'la konuşurken o Muazzez, bence bak Muazzez hikayesinin hiçbir gereği yoktu. Biz Perihan'la Hulusi'nin geçmişini öğrenmeye çalışırken neden Hulusi ile Muazzez'in geçmişini öğreniyoruz? Daha Perihan'ı bilmiyoruz bak. Evet, daha daha Perihan'la Perihan'ı. geçmişte ne oldu bilmiyoruz. Muazzez'i biliyoruz. Ne gerek var? Çünkü Hulusi'yi de sevdirecek bir hikaye de değil. Hikaye Hulusi'yi sinir ettirecek bir hikaye. Yok işte daha önceden kalbine gömmüş. Bir Aslında kere para için evlenmiş için, aslında. bence şu çok öyle gibi çok göründü aynen. yani. Bu noktadan sonra biz Hulusi'yi artık Perihan'ın yanına yakıştırmayız. Biz dedik git Perihan. Kamuran'la ol dedik. O seni daha samimi seviyor dedik. Ha, bir de Hulusi iyi mi kötü mü ben anlamadım. Yani bir yandan diyorum ki Hulusi iyi biri. Sonra diyorum ki aslında belki de kötü biri arkadan bir şey çeviriyor. Sonra diyorum ki yok Hulusi iyi biri. Sonra Belki de bunu düşünmemizi istiyorlar. Belki öyle bir gerilim yaratmak istiyorlar. Bir çatışma yaratmak Evet, istiyorlar. belki. Bu hisseleri satın alınca Doğa bir şüpheye düştüler. Hulusi toprak topluyor. Ay yok aslında onlar iyiymiş, güvenilirmiş falan. Ama hikaye Hulusi'nin yine para gözü olduğu hikayesi. Perihan'ı sevmiş, yanında o pirinci taşımış. pirincin üstünden ismi silinmiş. Öykü diyor ki o getirmiştir bir tane pirinç tanesini. "Aa, silindi ama" diye diyor. Ya bana orada romantik gelmedi. bırakmış, Yani. gitmiş, yollar ayrılmış, yeni biriyle evlenmişsin. Hiç sevmedim, para için evlendim demek bence çok aşağılık bir şey yani. Evet bence de. Hani sevmiş olsa, Madem öyle 3 Evlenmiş yaşındayken olsa- kaybetmişsin çocuk 3 yaşındayken. Gelseydin diyor. Aynen. Gelseydin yani. Orada biraz oturmayan şeyler var. Ben Evet. Hulusi'ye çok sinir oldum, hikayeye çok sinir oldum. Ki oyuncular çok güzel oynuyor. Beraber Aynen. de görmek güzel. Mesela Perihan yeni bir yüz, bizim için yeni bir yüz yani ben Yani yeni ki görüyorum. kaç yıllık oyuncuymuş aslında. Aynen. Ama evet. Ama onların geçmişini öğrenmeyi tercih ederdim. Evet. Bir ilerlemeyen Oraya da bir gelecek şeyler herhalde var. ama artık zaman kalmadı yani. İşte Şimdi biz şimdi- 3 bölümde daha ne izleyeceğiz? Yazık oldu. Ben Şimdi- neler izlemek istiyordum Şimdi ben. normalde çok güzel. Biz gerçekten keyifli izliyoruz. Gıcık olduğumuz şeyler her dizide oluyor. O ayrı. Rekabet öyle bir şey ki geç kalınan adımlar gerçekten dizinin bitmesine sebep olabiliyor. Biz şunu gördük. Karşısında dizi olmadığı zaman bile güzel adımlar atmak lazım ve stratejik olmak lazım. Aynen öyle. Bu arada çok sevdiğimiz taraflarından da bahsedeyim. Onu bahsedeceğiz yani. Rüya kısımlarını çok sevdim. Yani her karakteri farklı bir şekilde görmek, o çok eğlenceyi katmak çok güzel bir fikir. Bence romantik komediye de çok yakışan Çok bir şey. yakışmış. Hatta böyle 9'da yoktu Rüya galiba. Böyle şey oldum. Rüya yok mu ya falan diye onun bir şeyini Aynen. hissettim, eksikliğini. Oyunculuklarını da rüyalarda da beğendim. Yani, Evet yani böyle ya normalde bence Özge Yağız çok tatlı olmuş yani. bence de mesela hani En son dans dans etmeye çalışıyor, edemiyor falan. Atlamaları falan çok iyiydi. çok iyiydi. Ben orada mesela Perihan'ı hep böyle sert ve şey gördük ama orada çok farklı gördük ya. Ben dizilerde bu farklı şekilde görmeyi çok seviyorum. O da Aynen çok öyle. iyiydi. Ya da Saffet'in o farklı Evet. bir hali Evet, falan. evet. Zaten Nesrin harika bir karakter. Evet, çok Nesrin- eğlenceli. Hı. Mesela şey düşünüyordum. Ya Devin'le kocası aslında hikayede ne var ki? Yani ben çok seviyorum onu izlemeyi ama neye hizmet ediyor diye düşünüyordum. Mesela şimdi Nesrin'in arkadaş olması. Evet. ne- İstemeden de Devin'in- olsa Nesrin'e çekilmesi Gayet çok güzel. güzeldi. O da geç kalınmış ya. Normalde geç kalınmış olmayabilirdi. Ama günümüzde her şeyi önceden biraz vermek lazım. Bunu da görmüş olduk. Zor tabii. Şimdi ben kendimi Kesinlikle. düşünüyorum. Yani yazacak olsam birinci bölümde ne kadarını vereceksin? Bir de şöyle yani bunlar büyük şeylerle karar verilen işler. Yapım tarafı var, oranın ekipleri var, yazarların iletişimde olduğu insanlar var İşte falan. kanal Bunlar var, yapımcı zor, var, çok oyuncu zor var, menajerler. dinamikler. O kadar çok kişinin fikri var ki. Biz genel olarak, iş olarak bizce daha iyi olabilirleri söylüyoruz. Ben şeyi merak ediyorum. Rüya reytingleri nasıl acaba? Rüya kısımlarının reytingleri. Bence rüyalar çok güzel editlerde, işte sosyal medyada çok güzel kullanılabilirdi. Orada acaba biraz daha mı yapılsaydı bir şeyler diye düşünüyorum. Ya bittiğine gerçekten üzülüyoruz ve keşke daha önceden bir şeyler yapılsaydı diye düşünüyorum. Çünkü potansiyeli çok fazla olan bir var. dizi. Yani bence- Hikayeler güzel kurulmuş, oturtulmuş, Evet, çok evet. fazla karakter ve potansiyel var. İşte dediğim gibi yani bu aslında değişen şeyi de gösteriyor biliyor musun? Bence değişen
dizi sektörünü de gösteriyor. Çünkü Evet, izleyici beklentilerini de. nasıl olsa tutar diye bir şey yok. Mesela karşısında başka bir dizi olmadığı zaman bir dizinin tutma garantisi yok aslında. Ben şey diye düşünmüştüm. Bütün diziler yazın karşılarına başka birbirlerine rakip olmayacaklar. Hepsi tutar diye düşünmüştüm. Aslında hepsi şöyle tuttu. Evet, hepsi güzel gitti. Ve tutmayan, birkaç bölümde kalkan, hiç izlenmeyen, sevilmeyen iş yok. Evet, yok. Güzel işler yani. Ama işte Keşke daha uzun sürseydi. keşke daha uzun. Yani biz biraz bu kadar hararetli konuşmamızın sebebi Çok çok sevdiğimiz için seviyorduk, çok devam etsin. eğleniyorduk. O yüzden yani. ve biraz daha romantik anlar görseydik Doğa ve Yaman'ın Aynen. Ben bu arasında. Melike karakterinin işleri iyice bozduğunu düşünüyorum. Çünkü Melike şu açıdan da çok sinir bozucu oldu. Ben artık istemiyorum. Hani al senin olsun dedi Doğa'ya. Evet, yani sanki Sen Melike aradan hoşlanıyorsun. çekilmeseydi Zaten Melike'nin olurdu da Yaman. ben Hani- çekileyim de aramızda bir Hadi. çekim var gibi bir şey oldu. Öyle bir konuşma yaptı. Yani Sonra ne bileyim. bir de Yaman gitti zayıf Büşra'ya Ay orası, evet, tamam bunu dedi. nasıl unuttum? Ama bir şey Çok söyleyeceğim. sinir bozucu. Şimdi normalde hikayede bence bu kötü bir karar değil. Önce çok gıcık oldum da gıcık oluruz. Her dizide gıcık olduğumuz şeyler var. Duygu uyandırıyor sonuçta. Yanlış bir şey değil bence. Uzatmak için güzel, doğru bir adım. Çünkü Ama- bir araya getirmeyeceksin. Evet. Oradaki şey daha öncesinde Yaman'ın kıskanmamasıydı. Bence en büyük hata biliyor musun? Yaman'ın son bölümde Doğa'yı Mert'ten kıskanmaması ve Melike'yle fazla zaman geçirmesiydi. Bak, zaman geçirirken aklının Doğa'da olduğunu görmedik. Bu işte sadece bu Bak inan bak Melike'yle fazla zaman geçirmesi bile değil. işte o değil. yüzden. Aklının Doğa'da olduğunu Ya da bir- mesela birkaç Doğa'yı kez Mert'le baktığını- gördüğünde bir sinir olduğunu ama örtmeye çalıştığını görsek Evet. ufacık birkaç şeyle toparlanırdı ama ben yine de Öykü ya, Büşra ya. Beni seviyor musun hiç? Evet. Acaba şey mi diyecek? Bak hiç aklıma gelmedi. Evet ama öyle değil falan diye mesela. diyebilir. Bir de şu evet dese bile, denemeye çalışsa bile, biz daha önceden duyduk, Burak dedi ya, çok istiyorum ondan. Çünkü normalde Doğa'yı hiç sevmiyor. Biraz bakarsan da hani anlayabiliyorsun yani evet, Doğa'yı evet. hiç sevmiyor. Şimdi yeni ısınıyor ve o kadar büyükmüş ki nefreti, kendine ihanet etmiş gibi olacak artık onu sevdiğini kabul ederse. Doğa'yı çok zor aslında kalbini açıyor. O açıdan tamam. Ama yani tam reytinglerin toparlanması gereken zamanda bir çok güzel romantik bir bölüm olması Mesela gerekiyordu. bence şey onu daha iyi verebiliyor. Muhtemel aşk. Evet, Söylemek- Muhtemel Aşk'ın son bölümü Şey, çok yani iyiydi. çünkü O hafıza kaybı mesela çok klişe. Çok böyle. O boş bir bölüm gibiydi ama duyguyu veriyordu. Çünkü bu Onları o romantik şekilde komedi. izlemek. Mesele o yani. O Bak, an vermek. Acaba mantık- 9'da verdik. Onda da uzaklaştıralım mı dediler. İşte ama reytingler çok iyi değilken onu biraz harlamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bence amaç da zayıf kaldı. Ama çok net. Bence zayıf değil. Çok güzel bir Hayır. zaman vermişler. Amaç net ama zayıf. Netlikte problem yok. Zaman limiti var. İstek var mesela işte Doğan'ın şu kadar zamanda buraya başında olması, onun ona tahammül etmesi. O sırada da aşık olacaklar. Bildiğimiz bir şey bu yani ama Bence zayıf değil. Arkada böyle asla bir araya gelmeyecekleri bir nefret var. Bir sır var. sır ortaya çıktı mesela artık. Sır tam olarak ortaya çıkmadı. Orada kaza geçirdiğini ve bu yüzden aslında bilendiğini bilmiyor kız. Yani aslında Doğru. aslında var yani. Bence iyi kurulmuş. Sadece işlenmesinde çok gerçekçi. Evet biz onu konuşuyorduk. Yani gerçekçi olmasına gerek var mı bu kadar? Yani mesela Yaman gerçekten öyle birinin davranacağı gibi davranıyor. Doğada. Bu kadar gerçekçi olmasına gerek yok. Bak, seyirci eğer izlemek istediği şeyi görürse inandırıcı ve gerçekçi olması da gerek yok. Bugün bu bölümde çok büyük konuştuk Öykü. Büyük sözler söyledik. Çünkü bitmesini hiç istemediğim Çok bir üzüldük, dizi. çok Gerçekten üzüldük. üzüldük. Bittiğine yapılması gereken, atılması gereken adımlar vardı. Atıldı ama geç kalındı. Ya bak gerçekten bence kötü değil. Yazılması da kötü değil. Sadece zamanlaması. O kurulan çatıların denk gelmesi ya da yeni hikayelerin eklenmesi geç kalındı. Bu arada Yaman'a gıcık olmamız da aslında bazı şeyleri doğru yaptıklarını da gösteriyor. Bazı dizilerde, televizyonda hani böyle sezon dizilerinde karakterlerin hataları oluyor. Mesela biz Adil'e az kızmadık. Bölümler boyunca çok kızdık. Evet yani Bölümler sinir boyunca sinir çok sinir gıcık olduk olduk. yani. Ama ne oldu? Orada çok fazla hikaye, çok fazla aşk hikayesi olduğu için Bir de birine tutulurken öbürüne kızabiliyorduk. Burada ana hikayede bir tane aşk hikayesi var. Vera ile Burak işlenmiyor. bir de şöyle İşlense işlense bile de çok işlenmiyor. Yani aşk gibi görmüyoruz onları. gerçekçi, çok yavaş ve gerçekçi ilerliyor. Biraz daha hani
biraz daha alevli olsaydı. Evet anlıyorum demek istediğini. Mesela Muhtemel Aşk'ta biraz daha o da çok hızlı girdi. Onu da ayrı bir bölümde konuşuruz. O da çok mükemmel bir örnek değil. Çünkü onun da reytingi çok iyi gitmiyor ve o da mesela rakipleri arasında, rakipleri derken yani işte daha başka 17'de örnekleri arasında da en iyilerinden değil. Evet, ya da bu yaz dizileri arasında. Evet ama yine de bazı şeyleri daha güzel kullanıyor. Özellikle son zaman. Bence baktığın zaman şimdi karşılaştırma videosu gibi olmasın ama Doğan'ın Kanunu çok daha iyi başladı. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel güçlü, başladı. Çok böyle derli toplu, çok net, şık başladı yani. Her bölümde gelen o bölüm konuk oyuncularının hikayeleri, karakterlerin özellikle Yaman ve Doğan'ın evrimine vesile olsalardı bir adım ilerleyelim yani. Atışmaları okey, atışsınlar ama bir sevgi görmüyoruz biz mesela. Evet. Yaman'la bunu söyleyecektim. Bence en önemli şey. Özellikle 10. bölüme gelmişiz artık. Aralarında hafif bir hoşlaşmanın olduğunu da anlamışız. İletişimlerinde böyle bir en azından böyle bir değişme tuhaf, var. Böyle bir var değil yok. Var. Yok olsun yani. Biraz var ama. Yaman Hayır, yumuşadı. Yumuşadı ama konuşurlarken hala sevgisini görmüyoruz. Böyle Evet, biraz şey görmek istiyorum ben. Hani Yaman biraz daha kıza karşı pozitif. Demek istediğim şu. Adil çok sinir bozucuydu. Gerçi Adil'le karşılaştıramaz. Beni biliyorsunuz, ben Adil'e hep çok gıcık olduğumu söylüyorum. Taşacak bu denizin Adil'ine. Ama hiçbir zaman başka bir kadını düşünmedi ya. Burada gelip Doğan'ın önünde Melike ile flörtleşmesi. Melike'yi düşünüyor, Büşra'yı düşünüyor. Aynen, Büşra'yı şöyle anlıyorum. Büşra'yı düşünüp istememesini, söylemesini beğendim ben. Bilmiyorum. Gerçekten tam bir yaz dizisi. Yani Evet. gerçekten. Yani o görsellikleri, hani ortam, Komedisi. Bayağı güldürüyordu beni yani. Evet. Ben çok seviyordum. Doğan'ın o en sonki hani hoşlanmaya başladıktan sonraki halleri. Hep biz doğada gördük hoşlanmayı. Evet, aynen. Biraz daha Yaman'da görmeyi isterim. Güçlü yapan o zaten. Romantik komedi izleyenler genelde kadınlar oluyor. Erkeğin hoşlanmasını görmeyi istiyorlar bence. Erkek kadına biraz daha nazik davransın ya da işte el üstünde tutsun, kıyamasın. Hani Ama böyle kötü bir şey olduğu zaman da onun acısını çeksin. aynen, yani atışsınlar, onda bir şey yok. Yine bir çatışmalar olsun, aralarında kavga olursa olsun, küssünler, orada bir şey yok. Ama hiçbir zaman ona ihanet etmesin. Hani duygusal olarak bile. Bence mesele o ve biz Yaman tarafında o hassaslığı görmüyoruz. Artık görebiliriz. 10. bölüme geldi. Madem 13 bölümde bitiyor, artık ne zaman göreceğiz biz aşık Yaman'ı? Ama işte bak burada bence yazarlar için en zor taraflarından biri şu. Çok Ellerinde büyük bir hikaye var. Ne kadar devam edeceğini bilmiyorlar. Onu idareli kullanmak istiyorlar. Zor. Dizi yazmak zor. Önce vermeyelim, biraz şey yapalım falan filan derken için ucu kaçabiliyor yani. Ama yine de emeklerine sağlık herkesin. Bence çok güzel bir iş ortaya çıktı. Ya tabii ki öyle. Zaten buradaki asıl amaç o. Çok güzeldi yani. Evet. Bittiği için üzülüyoruz. İşte ama bazen de işler böyle oluyor. Bence çoğu iş, kanal veya yapım belki de yaz dizisi yaparken sadece yaz Evet. kadar sürsün diye başlıyorlar. Çünkü Evet. özellikle yaz dizilerinde amaç diyoruz ya, amacı sürdürmek zor. Çünkü oradaki esas amaç yaz dizilerinde, romantik komedilerde Evet. baş karakterlerimizin bir araya gelmesi oluyor ve bir araya geldiğinde hani yaz bittiği zaman yeni sezona geçerlerken yeni hedefler, yeni problemler bulunca nasıl yapılır? Her dizi yapılamıyor çoğu yapamıyor. yani. Zaten yaz dizilerinin çok büyük bir çoğunluğu yazın olur ve biter. Sadece devam ettirmesi için çok net, çok iyi strateji kurmak lazım. Bunu da çok iyi dizi izleyenler bilir. Bizim de bazı bilgilerimiz var bu konuda. Özellikle de sezona yaklaşırken final haberini alması üzücü oldu. Daha çok izlemek istediğimiz karakterler, daha çok izlemek istediğimiz hikayeler vardı. Aynen öyle. Ama tabii ki de bu sektörün bir gerçeği. Her dizide, her işte. Ya güzel bu olsa bile şekilde, tutmayabiliyor. ben yani. bu şekilde devam etsin. Bak, Ben izlerim. yani hep izlerdim yani. Çünkü bizim bu efsane dediğimiz 5 defa izlediğimiz dizilerde bile yok mu saçma yerler? Saçmalık Var. zaten mesele saçmalık Ya da mesela değil. yok mu işte beğenmediğimiz yerler? Var tabii ki de Var. yani. Ama sürseydi ya. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Final karar çıkmasaydı yine kurtulurdu biliyor musun? Çok güzel adımlarla Ya. kurtulacak şeyler vardı. Son bölümde aynen bak mesela Vera'nın ihaneti tam sezon dizisine bir şeye geçiş gibi. Evet. Orada mesela Vera'nın Büşra'ya ihaneti- evet demesi de öyle. Öyle. Büşra'nın Biz gıcık kötülüğü. olduk ama. Meğer Büşra, ama bir de öyle bir detay var bu arada bak. Kazayı Büşra Kazayı yapmıştı. Büşra yaptı. Ondan sonra da takıntılı bir aşka dönüştürmüş bunu falan. Bunlar Sezona çok güzel girebilirdi. yani işte. evet. Mesela Burak ne yapacak Vera'nın ihanetini öğrendiğinde? şey Hediye ile değil mi? aralarında bir şey olacak mı? Yani belki de sürer, olabilir Yok, mi? final kararı çıktıktan sonra ne yazık ki Yani. genelde, ben bilmiyorum hiç geri dönen bir karar oldu mu? Genelde olmuyor. Aşırı büyük böyle 4 puan falan yükselmesi lazım ki reytinglerde
bir dur demesi lazım. Evet. Gerekli mercilerin bu karar verirken. Onları da anlıyorum yani, reyting düşmüşken devam ettirmek. Sezonda herhalde çok fazla dizi başlayacağı için öyle bir karar verdiler. Ah, keşke bazı adımlar birazcık daha önceden Evet atılsaydı. ya. Çok eğlenceli bölümler izledik bu arada bence. Ama bazı bölümlerde işte bir şeyler olmadı. Çok iyi gidiyordu aslında. Başta çok iyiydi de. Bazı şeyler olmadı. Sizin düşüncelerinizi de yorumlara alalım. Videomuzu kapatalım. Sonraki videolarda da yine dizilerden konuşacağız. Konuşmamızı istediğiniz diziler varsa onları da yorumlara bekliyoruz. Abone olun, videoyu beğenin, hype'layın, puanınızı verin. Bizi desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Böyle sohbetler karşılıklı yapıldığı zaman ekstra keyifli oluyor. O yüzden yorumlarınızı da lütfen bekliyoruz. Akademik detayı ne kadar sevdiğinizi de Yazabilirsiniz. Onun dozunu ona göre de ayarlarız. Sonraki videomuzda Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. kalın.